Allah'ım şükürler olsun. Çok duygusalım. Ben çok duygusalım ya. Harry Potter'ın teaser'ı geldi. Dün geldi. Tepkiyi çektim. Reaction videosunu görebilirsiniz. Yukarıya bir yere koyarım. Gerçekten ağladım. Yani ağladığım yerleri kestim hatta. Yani çok duygusalım. Umarım bu video ağlamam. Önümde notlarım var. Şimdi fragmandan çıkarttığım notları şöyle bir gözden geçireceğiz. Bakacağız neler varmış neler yokmuş. Gözümüzden kaçan herhangi bir detay var mıymış? Bir didik didik edelim şu fragmanı. Bu arada şunu diyerek başlamak istiyorum. Ağlayabilirim bu video. Bu bir. İki. Ağlayanlara laf edenler olmuş. Hatta direkt ad vererek söyleyeceğim. Çünkü en ünlüsü biliyorsunuz ki Monsieur Taha ağladığı bir video karşıma çıktı. Shorts. Ve onun altına çok fazla saçma sapan kötü yorum gelmiş. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir insan bir şey izlerken, bir şey tüketirken, bir şey yaparken duygusallaşmasının sebebi aslında oradaki materyal değil sadece. Somut şeylerden dolayı insanlar o kadar duygusallaşmıyor. O duygusallaşmanın sebebi o somut olan şeyin kendi içerisindeki soyut bin bir tane şeye temas ediyor olması. Yani Monsieur Taha da öyle. Diğer ağlayan artık benim gibi kaç tane canlım ciğerim insan varsa hepsi bizim gibi insanlarda şöyle bir şey oluyor. O an o izlediğin şey senin çocukluğuna dokunuyor. Senin o dönemki güven alanına dokunuyor. O dönem hissettiğin şeylere dokunuyor. O dönemki çocukluğuna dokunuyor. Yani bin bir tane farklı background'u var o ağlamanın. Arkasında bin bir tane farklı neden var. Bu yüzden insanları yargılamak dünyadaki en kötü niyetli davranışlardan biri bence. Ay gene duygulandım çünkü bakın benim için Harry Potter ne diyerek başlamak istiyorum. Benim için Harry Potter şu an burada Londra'da olmamın sebeplerinden ilki büyük ihtimalle. Çünkü bu kadar o kadar büyük bir şey ki benim için Harry Potter film serisi. İlk izlediğimde ben 6 yaşındaydım. Ben bu arada tam olarak ya 2001'de ilk film çıktığında ben o zaman 1 yaşındaydım. İzleyemedim tabii. Ve ben 2006'da ilk filmi izleyebildim ve ben ilk izlediğim andan itibaren şöyle söyleyeyim size, bunu Instagram'da yorumlarda konuşmuştuk. Harry Potter dünyasını, Londra'yı ben hayali bir şehir zannediyordum. O kadar benim kafamda büyülü ve ulaşılamaz, gidilemez bir yer gibi geliyordu Londra. Ve şimdi ben bu videoyu izlediğimde, yani bu teaser'ı izlediğimde hissettiğim şeyler o kadar farklı ki. Yani şu anda Londra'da olmak, Londra'da yaşıyor olmak ve üstüne üstlük yaratıcı endüstrilerde master yapıyor olmak. Yani bu sektör için master yapıyor olmak. Şu anda o yüzden daha da duygusalım. Hadi geçelim. 2 saniyeden nostalji havasını zaten direkt veriyor. Çünkü nostaljiyi vermemesinin imkanı yok. Yani Harry Potter fandom olarak biz bu dünyanın hastasıyız arkadaşlar. Biz bu evrenin hastasıyız. Bu arada ben politik olarak bakışımı da videonun ilerisinde J.K. Rowling kısmında belirteceğim. Şimdi güven kartı oynuyor burada HBO Max tabii ki ve videonun yani fragmanın başından sonuna kadar inanılmaz bir nostalji döngüsü var teaser'da. Hogwarts'tan, Altın Üçlü'den ve yani aslında çok farklı bir şey de değil demeyi de göstermeye çalışıyor. Yani biz Harry Potter'ı biliyoruz. Biz Harry Potter dünyasına, evrenine hakimiz ve o hakimiyeti devam ettireceğiz de diyorlar. Bu aynı zamanda da şöyle bir not etmişim. Bu hem çok güzel bir şey bizim için, fandom için. Evet, biz bu dünyayı seviyoruz ama aynı zamanda da büyük bir risk. Çünkü riskinden biraz bahsedeceğim. Buradaki bence en büyük problem nostalji ile tekrar arasındaki çizgiyi iyi tutturmaları gerekiyor. Yani kendini tekrar etmeden o nostaljik havayı da veriyor olmaları gerekiyor. Ya benim bu Harry Potter dizisinden beklentim ne biliyor musunuz? Bana o evreni genişletmiş olmaları. Bana o evrenin çok daha detaylandırmış olmaları. Benim bu diziden beklentim bu. Umarım yani ve çoğu fandomun da, çoğu fanın da bu olduğunu düşünüyorum açıkçası gördüğüm yorumlardan. Sizinki farklıysa yorumlara yazın. Ama bizim bu evrenden istediğimiz bence daha detaylı, daha altyapısı yüksek bir evren görmek. Çünkü kitaplar sırayla çıktıkça filmlerde gelmeye başladı. Çok ardı ardına geldiği için dünya yaratılırken, yani birinci film çekilirken 5. filmde ne olacağı, nasıl olacağı belli değildi ya da hikayenin nereye evrileceği belli değildi. Bu yüzden de o dünyayı kurarken oluşturdukları atmosferle zamanla oluşturulan atmosfer değişti. Biz bunu şöyle görüyoruz tabii ki, hani hikaye karanlaştıkça Harry Potter karanlıklaştı gibi bir tık böyle bir algı var ama aslında bunu yıkmamız lazım. Çünkü Harry Potter hikayesi baştan itibaren aslında çok karanlık bir hikaye. Yani çok değil ama
şöyle travmatik öğeleri yüksek olan bir hikaye. Birinci filmde aşırı derecede bir İngiliz absürtlüğüne kaçan oyunculuklar ve komediler görebiliyorduk mesela Dursley'lerde. Yani karakterler biraz daha fazla absürtlerdi ve bir tık daha komediye kaçıyorlardı. Bunun tabii ki Chris Columbus'un yani Home Alone üçleme serisinin yönetmeninin yapıyor olmasının da etkisi var ama aynı zamanda film serisi o zaman film serisi gibi görülmediği için, bir film gibi göründüğü için ya da en fazla 3 film gibi göründüğü için vesaire. Yani bu zamanla oturttu. Aslında zamanla hikaye karanlıklaştıkça filmler karanlıklaştı demek bir tık bence yanlış oluyor. Daha çok o film serisi kitaplar çıktıkça filmlerde çıktığı için karanlıklaşıyor. Bu yüzden de fragmanda benim en beğendiğim şey Dursley'ler oldu. Acayip derecede sinir bozucular. Acayip derecede grounded, daha böyle dark bir hava veriyorlar. Bunu ileride şimdi videonun devamında Easter egg'ler yani fragmanın detaylı analizinde konuşuruz zaten. Birkaç tane veriye baktım. Eleştirmenler neler diyor, yorumcular yani fanlar neler diyor. Bunlara bir tık bakayım istedim. Eleştirmenlerin neredeyse %60'ı olumlu eleştirilerde bulunuyor ama fanlarda bir tık yarıya bölünmüş durumda. Snape'den dolayı Papayasido yüzünden yani işte Papayasido'yu istemedikleri için fanlarda bir tık yarı yarıya yani hem çok mutlu olanlar var benim gibi duygusallaşanlar falan. Bir de aşırı derecede gerçekten bu dünyanın hem sadece Papayasido yüzünden değil verilen dünyanın fazla karanlık olduğunu düşünen ve sihirsiz daha böyle az sihirli gibi olduğunu düşünen o büyüsünün alındığını düşünen fanlar var. Bir tık daha böyle eşit gidiyor şu anda. Bir de şuradan eleştiren de çok var. Müzik. Çünkü biliyorsunuz ki John Williams klasik yani filmlerin müzisyeni John Williams'tı. O gitti, Hans Zimmer geldi. Hans Zimmer Hollywood'un en ünlü film müziklerini yapan kişi. Ama şöyle ya ben burada bir tık kararsız. Çünkü bu arada kötü yorum yapanlardan bazıları çok benzer olduğunu söyleyerek yorum yapan da var. Çok karanlık olduğunu söyleyerek yorum yapan da var. Yani her iki taraftan kutuptan eleştiren var. Bir çok benzediğini düşünerek kötü eleştiren, bir de hiç benzemediğini yani karanlık olduğunu söyleyerek kötü eleştiren var. Ya bu film franchise'ı yani Harry Potter öyle bir franchise ki bunların hepsi çok normal aslında. Ve hepsi de diziye yarar sağlayacak şeyler. Bu bütün tepkiler. Şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Hans Zimmer ve John Williams açısından yani filmin serinin tamamen filmlerden farklı bir soundtrack'e sahip olacağını zaten çıkmadan bize söylemişlerdi. Ben bu konuda haklı buluyorum HBO Max'i. Çünkü şimdi aynı şeyi bize vermiyor olmaları gerekiyor ve baştan sona bir hikaye söz konusu. Artık bu hikayenin başını ve sonunu biliyorlar. Ve ne kadar karanlık bir hikaye olduğunu da farkındalar. Evet bir çocukların büyüme, arkadaşlık hikayesini izleyeceğiz ama aslında çok biraz daha karanlık ve büyülerin olduğu bir evrende bunu izleyeceğiz. Hans Zimmer buna bir tık daha uyuyor gibi ama ben şunu çok isterdim. Kolay bir çalışma yapsalar ki ileride bence bu olacak. Daha haberlerini görmedim ama siz gördüyseniz bana söyleyin. Ben John Williams ve Hans Zimmer'in ortak bir çalışmaya gidip eski Harry Potter'ın o klasik ünlü jeneriğini daha Hans Zimmer ve bu hikayeye uygun HBO Max'in dizisine Harry Potter dizisine uygun hale, adaptasyon haline getirdikleri bir ortak collab çalışma izlemek çok yani dinlemek çok isterim. Bence bu da olacak. Çünkü yani o eski filmlerdeki müziği kullanmamalarının yani imkanı yok. Bir şekilde o müzik farklı şekillerde de olsa olacak. Teaser olduğu için tabii bir tık daha coşturan. Are you really Harry Potter? Ay, en sevdiğim teaser'ın en top sahnesi zaten. Bak şuralar falan güzel. Şöyle tabii ki teaser olduğu için bu bir tık daha hikayenin atmosferini vermek, izleyen fanı yükseltmek için yapılmış bir teaser. Bu yüzden müzik çok fazla bir karakter aslında içermiyor. Neyse göreceğiz bakalım müziklerde. Çok profesyonel değilim yani müzikler konusunda çok bir eğitimim yok. Ama bir dinleyici olarak fikirlerimi söylüyorum. Oyunculara geliyoruz. Ben Ron'a bayıldım.
Ron, Harry, Hermione hepsine bayıldım. Ki Hermione çok bir sözü yok ama çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle ben film serilerini ben çocukluktan beri 6 yaşından beri her sene Harry Potter filmlerini tekrar alıp tekrar izlerim. Bu bendeki bir alışkanlık gibi bir şey. Her sene film serisini tekrar izlerim. Ve çocukken çok seviyordum. Evet, bu dünyayı çok seviyorum. Ama şöyle bir şey de var. Bunu bir tık kabul etmemiz lazım gibi geliyor bana. Bu film serisi inanılmaz bir potansiyel taşıyan bir film serisi. Kitap da öyle. Çok büyük potansiyel taşıyor. Ama o potansiyelinin maksimumunda kitaplar ve filmler değiller. Belki de o potansiyel bizi bu evrene bu kadar çekti ve biz bu kadar bağlandık. Ben mesela Harry ve Ron'un arasındaki ilişkiyi filmlerde zaman geçtikçe, ben de büyüdükçe aslında çok da bir arkadaşlığı hissetmemeye başlamıştım. Biraz fazla cinsiyetçi bir yerden erkeklerin de arkadaşlığı anlatıldığını fark etmeye başlamıştım. Hiçbir duygusal bağ olmadan tamamen lagalugaya varılan ve aslında oralarda J.K. Rowling'in kalemini de görebiliyorsunuz. Yani bu cinsiyetçiliği, bu karakterler arasındaki erkek karakterlerin birbirleriyle arkadaşlığını bambaşka yazıp kızların kendi aralarındaki ilişkileri bambaşka yazmak, daha duygusal, daha içten, erkeklerinki daha yüzeyselmiş gibi. Bir tık bunu zaten J.K. Rowling'in kitaplarında da görüyorsunuz. Ve zaten zamanla anladık neden olduğunu ve ben de bunu aslında kitapları okuduk da daha J.K. Rowling'in bu olayları çıkmadan önce fark etmeye başlamıştım. Ama bu olaylar çıkınca çok daha algıladım neden böyle olduğunu. Ve dizilerde bu dizinin fragmanında dahi o iki erkek çocuğun birbirleriyle arkadaşlıklarının içinde o arkadaşlığın altındaki samimiyeti daha fazla aldım. Ve Ron karakteri fazla absürt, fazla karikatürize yazılmış bir karakterdi bence. Onu çok daha tatlı, ailesinin biriciği, küçük çocuk gibi daha böyle sevilesi bir yere koyduklarını düşünüyorum dizide. O yüzden Ron'a bayıldım. Harry'nin bir tane sahne var. Burada şimdi sizinle paylaşacağım. İlk Quidditch takımına maça çıktığı bir sahne var. Ağzı açık, fragmanda gözüküyor. Ay, o sahnede dedim ki bak, tam o sahnede ben dedim açıkçası. Benim Harry'm bu. Aynı eblek suratlı yani kafamdaki o eblek Harry bu. Yani o kadar uyumuş ki ve maalesef ki filmleri tekrar izlediğimizde evet eleştireceğiz. Çünkü büyüdükçe biz aslında ne kadar bir tık daha iyisi olabileceğini görüyorsun büyüdükçe. Daniel bir tık Daniel'ın Harry'si. Ben bunu oyuncu koçlarına yazarım bu arada. Çocuklara yazmam. Çünkü oyuncu koçları orada çocukları yönlendirir. Bunların hepsi çocuk. Ve yönetmene yazarım açıkçası. Harry ilk filmde bir tık daha hero gibiydi. Nasıl derler ona? Daha kahraman mimikleri olan, davranışları olan bir karakterdi. Bir tık daha aslında eblek bir Harry olması gerekiyordu. Bir tık daha böyle nereye düştüm ben abi gibi bir Harry olması gerekiyordu. Bu yüzden, çünkü Harry ile birlikte o dünyaya girip aynı şeyleri hissetmemiz, görmemiz, step by step dünyaya alışmamız gerekiyor ya. Bu yüzden bu Harry çok daha doğru bir Harry. Yani yönetmenin Harry'yi algılayışı çok doğru. Çünkü Harry ilk başta da sona doğru da, yani böyle devam ettirirlerse aslında hep biraz eblek olan ama yani bir öğrenme aşamasında olan bir karakterdi. Yani hiç unutmuyorum, mesela ilk filmde de bir tık Harry çok kendini öne atan ve bunu hero olmak için, kahraman olmak için yapan bir karaktermiş gibi çizilmişti. Ama Harry aslında bunu bu yüzden yapmıyor. Yani kitaplarda da öyle. Harry hep bir durumların içerisine düşüyor. Ona verilen o titr, o hani kurtulan çocuk, sağ çıkan çocuk, o titrin altında eziliyor. Kitaplar boyunca da bunun altından kalkmaya çalışıyor. Ve bu hani ona verilen bu görev, bu rol
ona zor geliyor. Kitaplar boyunca da böyle. Ve arkadaşları sayesinde, etrafında onu seven insanlar sayesinde ve artı olarak etrafında fikirlerinin arkasında durabilecek insanlarla birlikte olduğu için bu savaşı kazanıyor. Ki bu da işte kitap serisinin, yani benim kafamdaki Harry Potter kitap serisinin en büyük altyapısı bu. Bunun üzerine kurulu. Ve filmler bir tık daha Harry'yi çok ön plana çıkarıyor. Evet, ben filmlerin hassasıyım. Evet, bunlarla büyüdük. Kitaplarla, filmlerle büyüdüm. Ama eleştirmem de gerekiyor. O yüzden bu Harry işte benim Harry'm ya. Geçiyoruz büyük olay Papa Acidu'ya. Instagram'da yorumlarda bana gelen çok fazla şöyle şey var. Alan Rickman isteyen. Alan Rickman ne alaka abi? Tövbe tövbe. Alan Rickman vefat eyledi. Adam Driver. My Snape is Adam Driver diye bir hashtag başlatmışlar sanırım. Bu arada evet, benim de Adam Driver çok uyuyor çünkü imaj olarak o imajda geziyor. Adam gerçek hayatında Snape gibi geziyor. Ama ben öyle değilim. Ben burada bunu bu şekilde düşünmüyorum. Ben kısaca kesmem gerekirse Papa Acidu'yu yani benim için Papa Acidu ya da başka biri fark etmeksizin ben kas seçimlerine karışmam. Yani beni etkilemez. Çok farklı olmadığı müddetçe, yani çok farklıdan kastım oyuncu bunu farklı bir şekilde algılamadığı ya da hikayeden çok çıkacak şekilde karakterin hiç olmayacak bir şekilde ele alındığı durumlarda ben geriliyorum. Bu tartışmaların, bence dürüst olalım, %80'i falan alışkanlıktan kaynaklı. Oyunculuktan alakalı olamaz. İzlemedik çünkü adamı. Alan Rickman'ın gölgesini aşmak tabii ki zor. Ama burada ben şu eleştirilere katıldığımı söylemek istiyorum. Ama şu anki durumda buna katılıyorum. Bunu hikayede nasıl yansıtacaklarını bilmiyoruz. Şimdi hikaye timeline'ında önce James Potter'lar Snape'i bully'liyorlardı ya. Ve bu beyaz erkeklerin siyah erkeği bully'lemesi gibi yansıtılabilir. Ve bu bir tık sonrasında da siyah adam bu sefer de beyazları mı hani bululuyor, çocukları işte Harry falan. Ama bunu şu şekilde alırlarsa bence bu görüntü bozulur. Papa Acidu karakteri, ya işte bu renkleri görmememiz gerekiyor ya normalde. Sadece Harry'leri değil. Fark etmeksizin oradaki siyahi öğrencileri de. Yani bir ırkla bağlantılı bir bulilik görmediğimizde aslında bizim altına çizse, yani film dizilerde şunun altını çizerlerse bence ben net ikna olurum. Bunun ten rengiyle bir alakası yok. Bunu bize geçirebilirlerse, ki zor bir şeymiş gibi gözüküyor ama iyi bir yazımla, iyi bir senaryo yazımıyla, iyi bir çekimle bu geçirilebilir. Bunu geçirebilirlerse bence hiçbir sorun yok. Benim için Papa Acidu ya da başka biri fark etmez. Yani kadın olsaydı da olurdu mesela benim için. Konuşmamız gereken bir şeye gelelim. J.K. Rowling. Şimdi bu dizi, ne yaparsak yapalım burada sohbet etsek bayılsak da, J.K. Rowling'den dolayı her zaman politik bir zemini olacak, bir eleştirileri alacak bir dizi olacak. Bir evren olacak. Harry Potter evreni. Ki burada HBO Max'in çok iyi yaptığı bir strateji var. J.K. Rowling'in adını mümkün olduğunca az geçiriyorlar. Çünkü HBO Max'in de HBO'nun da aslında konumuna çok aykırı J.K. Rowling. Yani HBO Max'in o imajına gerçekten çok ters bir karakter. Özellikle HBO Max'in, yani diğer dizilerde mesela diğer platformlar bir tık daha pazar yeri gibi diyeceğim ama kötü anlamda değil. Daha mixed kültürler, daha mixed bakış açıları sahip platformlar. HBO Max bir tık daha farklı duruyor o diğerlerine göre. Şimdi burada J.K. Rowling, ben ama şuna inanmıyorum bir tık. J.K. Rowling'i sevmediği için diziyi izlemeyecek fan olacağını zannetmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü yani bir şey tükettiğiniz andan itibaren o artık sizin oluyor. Dizi, film, müzik, bunların sanat dalı altında geçen her şey, toplumla paylaşılan her şey paylaşıldığı andan itibaren bir kişinin elinde olmuyor. Bir kişinin sahip olduğu bir şey olmuyor. O artık hepimizin projesi, hepimizin işi gibi oluyor. Bu yüzden bu kolay kolay böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Umarım da daha az pay alır hanımefendi. Böyle bir şey mümkün mü ya? Umarım mümkündür.
Ama akıllıca bir şey yapıyorlar. J.K. Rowling'i gerçekten susturuyorlar bence. Ya o kadın da nasıl susuyor ya? O kadın biraz zor susacak bir kadın gibi. Fragmanda böyle küçük küçük detayları konuşalım. Şimdi baştan başlayalım. Filmde olmayan ve kitaplarda olan Muggle okulundan başlıyor fragman. Muggle'ların okuluna, Harry'nin Muggle okulundaki yaşadığı zorbalıklarla başlıyor. Ve şunu fark ettiniz mi? Filmlerdeki Snape'in zorbalıklarıyla aynı çekim açısı kullanmışlar ve benzer sekanslar kullanmışlar. Benzer bir mizahsen var aslında orada. Bu beni çok etkiledi. Yani ben mi bir tek bunu böyle düşündüm, böyle izledim bilmiyorum. Belki siz de benim gibi görmüşsünüzdür, görenler vardır. Belki de bambaşka anlamlar çıkaranlar vardır. Yorumlara yazın. Ama bana gerçekten foreshadowing gibi geldi bir tık bu ilk sahnenin açılışı ve ben çok mutlu oldum. Çünkü Harry'nin bir önceki hayatını biz kitapta uzunca bir yani görüyoruz, biliyoruz, hissediyoruz. Yaşadığı sevgisizliği çok daha üst seviyede hissediyorsun Harry'nin. Ve filmlerde bu bir tık daha hızlı geçmişti. Yaşadığı zorluklar Harry'nin ve hatta Dudley'i hemen buradaki loser Harry'miş gibi gösteriliyordu ilk başta ama loser gibi de değildi. Çünkü Dudley'i o camdan düşüren, işte yılanla şey yapan, konuşan ve aslında orada bir tık daha hero konumuna gelen Harry'di. Ama burada direkt Harry'yi gerçekten acıyacağız biz bu çocuğa ya. Ki saç kesme sahnesi, ben orada işte ağlamaya başladım. Ben orada işte gene ağlayacağım. Saç kesme sahnesi çok hoşuma gitti. Ya ben bu videoyu öveceğim. Çünkü ben çok sevdim bu fragmanı. Yani bu dünyayı ele alış biçimleri çok hoşuma gitti. Ben karanlık istiyordum. Çünkü arkadaşlar Harry Potter karakteri hikayenin kendisinde ne kadar çocuk filmi, çocuk kitapları diye ele alsak da çok büyük sevgisizlikten gelen, anne babasız ve hayatı boyunca anne babasının imajı yüzünden, belirli bir imajı yüzünden teyzesi ve eniştesi tarafından işkence görmüş bir çocuk. Ve o saç sahnesi o kadar çok şey anlatıyor ki. Ve bunun Petunia ile oluyor olması bana ilk neyi hissettirdi biliyor musunuz? Filmlerde hep Vernon enişte ile aslında Harry'nin arasındaki çatışmayı daha fazla görüyorduk. Çünküsü yok. Neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde Vernon'la daha fazla kavgalıydı. Vernon onu işte uzak tutmaya çalışıyordu Hogwarts'tan falan. Ama burada Petunia'nın altını çizmişler. Ki burada tam olarak Petunia'nın altı çizilmesi gerekiyor. Çünkü kız kardeşini kaybeden o. Yıllarca kız kardeşine duyduğu kıskançlık yüzünden ve aynı zamanda hem sevgi hem kıskançlık arasında kaldığı için Harry'e çok büyük işkenceler çektiren Petunia ve bunu Petunia'nın altını çizmeleri, Petunia'nın ona sevgisizlik veriyor olması, gerçekten Petunia'nın ona dönüp de sen önemsizsin diyor olması çok değerli. Filmlerde benim en fazla görmek istediğim şey Petunia'ydı. Çünkü burada Petunia ve Harry arasındaki ilişki zamanında Petunia ve Lily arasında oluşamamış o ilişkinin sonuçlarıydı. O yüzden fragmandaki o sahne öf yani. Bilerek Hermione bir tık daha suskun. Yani çok fazla konuşmayan bir karakter olarak kalmış bütün bir fragman boyunca. Neredeyse hepsinin konuşması var ama Hermione'nin yok mesela. Karakter var ama konuşmasını duymuyoruz. Ve bu bilinçli bir tercih. Hermione karakterini anlatırken, o dünyanın içerisinde Hermione'nin rolünü anlatırken daha sessiz ama en etkili olacak karakter olduğu için büyük ihtimalle böyle bir şey tercih edilmiş. Okey. İlk sezon foreshadowing olarak Dumbledore'un kısa bir sahne var. Düşünseli kullandığı bir sahne. Oraya böyle kısaca vermişler. İşte bu dizi serisinin bütün bir hikayesi bilinçli bir şekilde o hikayeye sadık kalacağı için birinci sezondan biz çok fazla şeyi görebilmeye başlayacağız. Bu sadece karakterler değil, aynı zamanda itemslar, yani işte düşünseli gibi. Mesela şey gördünüz mü? Quidditch'te 7 numarayı Horcrux'lara gönderme var, yani 7 numarası. Mesela bu çok güzel bir şey. Çünkü ilk kitap yazılırken 7 ölüm yadigarları 7, yani o
sembolizm yoktu ve bu yüzden de bunu filmlere koyamıyorlardı. Şimdi bu diziye ilk sezondan koyuyorlar ve çok daha bütünürlüklü, çok daha birbirleriyle bağlantılı bir dizi serisi izleyebileceğiz. Oley. Hadi artık be. Ne zaman Christmas gelecek ya? İnanılmaz bir Christmas olmayacak mı arkadaşlar? Percy Jackson geliyor. Harry Potter geliyor. Allah! Yazdan itibaren kopuyoruz ya. Müthiş bir yıl 2026. Alnından öpeyim senin 2026 ya. İşte bu Ron'a gelelim. Kitaplarda olan ama filmde olmayan sahne. Ya çok tatlı değil mi? Ron oyuncusuna bayıldım. Ron'un oyuncusuna bayıldım. Dominique'ye de bayıldım. Alastair'e de bayıldım. Hermione'ye de bayıldım. Ben çocuk abi bunlar. Seveceğim tabii ya. Niye sevmeyeyim ki? Ve bana şu kadarcık teaser'da verdikleri oyunculuklar benim için okeydi mesela. Ben bir şey görmedim. Yani oyuncu direktörüne yazarım arkadaşlar. Oyuncu koçlarına yazarım. İyi iş çıkarmış bence. Oley. Ve o Harry'nin yüzündeki gülümseme sen Harry Potter mısın dediğinde aslında çok fazla şey anlatmıyor mu? Çünkü film serisiyle ister istemez karşılaştıracağım. Harry çok daha bunu heyecanlı ve ünlü olduğunu bilerek böyle kaldırıp gösteriyordu gülerek. Daha içten bir gülüşle. Ama buradaki Harry böyle gülümsüyor. Yani böyle içten bir gülümseme değil. Ne olduğunun, o dünyada neyi sembolize ettiğinin farkında değil. Daha bu durumdan memnun değil. Bu yüzden de çok daha samimi geliyor bana bu davranış, bu tepki. Ay, Ron'un annesiyle sarılırlarken Harry'nin izlemesi falan. Ay. Of. Ay gerçekten çok duygusallaşıyorum ya. Harry'ye çok üzülüyorum. Harry'i böyle alıp böyle bir hafta falan analık etmek istiyorum. Bir hafta ama. Ama bir hafta. Şimdi ben bu fragmanla özetle çıkardığım biz Harry Potter'ı iyi izledik. İyi okuduk. Ama biz bunu genişletiyoruz. Ben bu fragmandan bunu aldım. O yüzden mutluyum. Bir Potterhead olarak 20 yıldır. Bundan mutluyum. Umarım dizide de bu vaat ettiği şeyi verir. Çünkü vermezse büyük hayal kırıklığına uğrarım. Buralarda zaten Londra'dayım. Buralarda var ya ortalıkta dolanırım Harry Potter kötü olmuş diye. Umarım olmaz. İyi olursa var herkese. Bütün okula dağıtırım. Poster dağıtırım. Hep daha şöyle yorumlar gördüm. Bu fragman daha Prison of Azkaban, Azkaban tutsağının tonlarına uygun olmuş gibi söyleyenler görüyorum. Bunu kötü anlamda söyleyenler de var. Nötr anlamda söyleyenler de var. Bu yani benim için hiç sorun değil. Arkadaşlar çok büyük bir potansiyeli olan bu hikayeyi tabii ki de bize bir zahmet British komedisi şeklinde vermesinler ya. Dizinin 3 kaderi var bence. Birincisi en iyi senaryoyla efsane olacak. Yani net filmlere bile geçebilir iyi bir senaryoyla. Net geçer yani zaten. Bence filmlere geçmek o kadar zor değil. Filmleri çok seviyoruz ama görüyorum yani. Biliyorum artık büyüdükçe farkına varıyoruz arkadaşlar. Orta yol izlenir ama unutulur ve çok benzer olur ya çok farklı olur. İkisinin ortasında bir yer değil de hiç bu alandan apayrı. Gerçekten genişletilmiş bir Harry Potter dizisi hikayesi izlersek. Bunun ikinci yol olmaz. Birinci yol yani. Gerçekten başarılı bir iş çıkar. En kötü senaryoda fanlar beğenmez. Proje çöker. Onun olacağını zannetmiyorum. İnanılmaz paralarla çekiliyor arkadaşlar. İyi bir senaryo olmasaydı buna girişmezlerdi. Zaten girişiyor olmalarının sebebi de yani girişiyor olmalarının sebebi iyi bir senaryoda çıkartacak olmaları. Bu bir circle yani o yüzden. Benim görüşüm net. Ben aşırı mutluyum. Benim beklentilerim de daha da tavan. Christmas bir de yani Christmas olacağını önceden hiçbir haberlerde görmedik sanırım. Siz gördünüz mü? Ben görmedim. Bana inanılmaz büyük bir sürpriz oldu. Aralıkta geliyor. Ve ben buradayım. Londra'dayım. Ay ağlayacağım. Ben her yılbaşında Harry Potter izlerdim çocukken ve şimdi Londra'da yılbaşında Harry Potter mı izleyeceğim ben? Çocukluğumla ilgili o kadar şey aklıma geliyor ki şu. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu dünyada olmak çok istiyorum. Destek olursanız burada beraber premierlere de gideriz. Bu dünyayı daha fazla birlikte explore ederiz, keşfederiz. Bu bir yolculuk. Hep birlikte yapalım.
Bu video bu kadar diyelim. Duygusalım. Daha fazla Harry Potter videosu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu son dakika gelen bir videoydu. O yüzden pazar günü tekrardan klasik başka bir video gelecek. O video için de heyecanlıyım. Pazarı beklemede kalın. Bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, Instagram'dan, TikTok'tan paylaşmayı ve beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen, bunlar çok destek ve motivasyon sağlayan şeyler. Çok ihtiyacım var yani. Yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Ay, şimdi oturup ağlasam mı? Ne yapsam? Bir iyi gelir mi acaba?